Herkese merhaba. Akreditasyon belgesi alan sağlık kurumlarının özellikle hastanelerin sayısı her geçen gün artıyor. Akreditasyon belgesi alanlar doğal olarak bunu topluma duyurmak istiyor. Akreditasyon belgesi aldık, kalitemiz tescillendi gibi reklamları görürsünüz. Sağlık hizmeti alacaksınız veya sağlık çalışanısınız. Sağlık kurumunun aldığı akreditasyon belgesi geçerli midir, güvenilir midir bilmek istiyorsunuz. Sağlık kurumunda yöneticisiniz. Akreditasyon belgesi almak istiyorsunuz. Hangi akreditasyon kurumunu nasıl, neye göre seçeceksiniz? Neye göre karar vereceksiniz? Akreditasyon belgesini her kuruluş verebilir mi? Gelin bu bölümde bunları konuşalım. Akreditasyon sağlık kurumlarının hizmet kalitesini ve güvenliğini artırır. Sağlık kurumlarına kalite ve güvenlik için rehberlik yapar, yol gösterir. Akreditasyonun yol gösterici olmasını ve rehberliğini akreditasyon deniz feneri gibidir bölümünde anlattım. Akreditasyon standartları geniş katılımla ve yoğun emekle hazırlanır. Sağlık yöneticileri, denetçiler, doktorlar, hemşireler, eczacılar, akademisyenler, değişik meslek gruplarından, değişik uzmanlık alanlarından insanların katılımıyla hazırlanır. Tüm paydaşların görüşleri alınır, pilot uygulama yapılır. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi akreditasyon standartları nasıl hazırlanır bölümümüzde anlattım. Sağlık kurumları akreditasyon standartlarını uygular. Akreditasyon kuruluşları tarafından denetlenir. Standartları eksiksiz uyguluyorsa akreditasyon belgesi verilir. Uluslararası akreditasyon, kaliteli ve güvenli sağlık hizmetini sağlayan standartların uygulandığının kabul edilmesidir. Saygın, güvenilir, bağımsız bir kuruluş tarafından verilen resmi bir belgedir. Sağlıkta akreditasyon nedir adlı bölümümüzde bunları ayrıntılı olarak anlattım. Hizmet kalitesini değerlendirmenin en güvenilir yollarından bir tanesi de akreditasyon belgesine bakmaktır. Akreditasyon standartları eksiksiz uygulandığında akreditasyon belgesi almaya kurum hak kazanır. Akreditasyon zorunlu değildir. Ancak akreditasyon sağlık hizmeti için fayda sağlar. Akreditasyon iyi hizmet verenleri cesaretlendirir. Düşük hizmet kalitesine sahip olanları ise uyarır, yol gösterir. Faydasının yanı sıra kuruma da prestij sağlar. Topluma karşı kalite beklentilerinin karşılandığını gösteren bir teminattır. Akreditasyon belgesi harici bir kurum tarafından titiz bir incelemeden geçtiğini gösterir kurumun. Standart kriterlerini karşıladığını gösterir. Sağlık kurumu akreditasyon standartlarını eksiksiz olarak uygular, sunduğu hizmeti iyileştirir, titiz bir denetimden geçer, standartları eksiksiz uyguluyorsa akreditasyon belgesi almaya hak kazanır. Denetimler sonucu akreditasyon belgesi alamayan sağlık kurumları da olur. Az da olsa amacı sadece belge almak olan sağlık kurumları da vardır. Amaç sadece reklam yapıp pazar payını artırmaya çalışmaktır. Amaç sadece belge almak olduğu için de standartları uyguluyormuş gibi yaparlar. En kolay hangi akreditasyon kurumundan belge alabilirim? Bunun hesabını yaparlar. Günümüzde 100'den fazla ülkede sağlıkta akreditasyon programı var. O zaman bir sürü soru aklımıza geliyor. Sağlık hizmetlerinde en iyi akreditasyon hangisi? Sağlık kurumu akredite olmak istiyor. Akredite olacağı kuruluşu nasıl, neye göre seçmeli? Akreditasyon belgesinin güvenilirliğine, geçerliliğine nasıl karar vereceksiniz? Sağlık çalışanısınız, sağlık hizmeti alacaksınız. Sağlık kurumunun aldığı akreditasyon belgesi güvenilir mi, geçerli mi? Nasıl karar vereceksiniz? Türkiye'de sağlık alanında kullanılan, en çok kullanılan, en sık kullanılan sağlıkta akreditasyon programlarından örnekler vermek istiyorum. İlk örneğimiz GCI. ABD merkezli bir akreditasyon kuruluşu. GCI dünyada en eski, en yaygın ve en çok bilinen akreditasyon, sağlıkta akreditasyon sağlayan kuruluş. Dünya genelinde 70'ten fazla ülkede 1000'den fazla sağlık kurumuna akreditasyon belgesi vermiş. Türkiye'de 34 hastanenin GCI'den akreditasyon belgesi var. Hastane, ayaktan bakım, evde bakım, uzun süreli bakım, laboratuvarlar
gibi sağlığın değişik alanlarında akreditasyon belgesi veriyor. Bir örnek de Avrupa'dan verelim. TEMOS, Almanya merkezli bir akreditasyon kuruluşu. Tıbbi hizmetler, ağız diş sağlığı, rehabilitasyon, üreme hizmetleri, göz sağlığı, eczane, sağlık turizmi gibi sağlığın değişik alanlarında standartları var ve akreditasyon hizmeti veriyor. Şu andaki verilere göre dünya genelinde 44 akreditasyon belgesi vermiş. Türkiye'de de 14 kurumun, 14 sağlık kurumunun, 14 hastanenin TEMOS'tan akreditasyon belgesi var. Türkiye'de de bir sağlıkta akreditasyon kurumu var. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü. TÜSKA 2015 yılında kuruldu. TÜSKA uluslararası alanda da yayılmayı ve etkili olmayı istiyor. Türkiye'de sağlıkta akreditasyon çalışmalarını Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütüyor. Hastane, diyaliz, ağız diş sağlığı hizmetleri, laboratuvarlar, ayaktan bakım hizmetleri gibi alanlarda standart setleri var ve akreditasyon hizmetleri veriyor. Bu video hazırlanırken TÜSKA tarafından akredite edilmiş 10 tane hastane var. Akreditasyon bir kalite güvencesi ve teminatıdır. Bu teminat akredite edilen kurumun kalite beklentilerini karşıladığını gösterir. Hizmet alanlara güven sağlar, teminatı veren de saygın, güvenilir, yeterliliği onaylanmış bir kuruluş olmalıdır. Akreditasyon verme yetkisini almak için akreditasyon kuruluşları uluslararası standart ve kriterleri de yerine getirmelidir. İSKUA, dünya genelinde sağlıkta kalite ve akreditasyon çalışmaları için bir çatı kuruluştur. Sağlık hizmetlerinde akreditasyon sağlayan denetim kuruluşlarını akredite eder. Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde çalışır. Sağlık hizmetlerinde akreditasyon programı yürüten kuruluşlara liderlik yapar. Uluslararası akreditasyon programları vardır. İSKUA sağlık hizmetlerinde 4 çeşit akreditasyon sağlar. Bu akreditasyonlar sürelidir. Genellikle de 4 yıl sürer. Süre bitiminden sonra akreditasyon süreci yenilenir. İSKUA sağlıkta kalite ve akreditasyon standartlarını akredite eder. Aynı zamanda denetçi eğitimlerini akredite eder. Akreditasyon belgesi veren kurumları kurumsal olarak akredite eder. Kalite ve hasta güvenliği eğitimlerini akredite eder. İSKUA standartları akredite eder. İSKUA tarafından standartların hazırlanma süreci, içeriği ve ölçülmesi için ilkeler belirlenmiştir. Bu ilke ve standartlara göre standartların hazırlanmasını ister. Standartların İSKUA tarafından akredite edilmesi bu ilkeler doğrultusunda hazırlandığının onaylanmasıdır. Uluslararası iyi uygulamalara uygun olduğunun onaylanmasıdır. İSKUA denetçi eğitim programlarını da akredite eder. Denetçi eğitim programlarının geliştirilmesi, sunulması için iyi uygulamayı teşvik edecek standartlar geliştirmiştir. Bu ilke ve standartlara göre hazırlanmasını ister programın. Standartlar ilk defa verilecek denetçi eğitimlerine ya da denetçiler için hizmet içi eğitimlere odaklanır. Denetçi eğitim programının İSKUA tarafından akredite edilmesi uluslararası standartlara ve beklentilere uygun olduğunu gösterir. İSKUA sağlıkta akreditasyon belgesi veren kurumlar için kurumsal akreditasyon hizmeti de sunar. Kurumsal akreditasyon standartları akreditasyon denetimi yapan kuruluşlar için hazırlanmıştır. Akreditasyon yani kurumsal akreditasyon için başvuruda bulunmadan önce kurumun en az bir standart setinin İSKUA tarafından akredite edilmiş olması gerekir. İSKUA son bir yıl içinde dünya genelinde kalite ve hasta güvenliği içeren eğitimleri de akredite etmeye başladı. Bu akreditasyon kalite ve hasta güvenliği içeren meslek içi eğitimlere ve kurslara yönelik. Bu eğitimler için akreditasyon standartları hazırlanmış. Bu eğitimlere rehberlik yapmak için bu standartlar geliştirilmiş ve bu standartlara göre akredite ediyor. Ancak üniversiteler tarafından verilen kalite ve hasta güvenliği eğitimleri bu akreditasyonun kapsamı dışında. Şimdi gelelim başlangıçta ortaya attığımız sorulara. Sağlık kurumunun aldığı akreditasyonun güvenilir, geçerli olduğuna nasıl karar verirsiniz? Sağlık kurumu için en uygun akreditasyon kuruluşunu nasıl seçersiniz? Öncelikle sağlık kurumunun standartlarını, denetçi eğitimini, kurumsal akreditasyonu İSKUA'nın web sitesi üzerinden kontrol edebilirsiniz. İSKUA'nın web sitesine girip kurumun kurumsal akreditasyonu var mı, standartları akredite mi, denetçi eğitimi
akreditasyonu var mı gibi kontrolleri rahatça yapabilirsiniz. Yöneticiler için seçim kriterlerinden bir tanesi de maliyettir. Akreditasyon maliyeti sağlık kurumunun bütçesine uygun olmalıdır. Akreditasyonun sağlayacağı faydalarla orantılı olmalıdır. Akreditasyon kurumlarının geliri denetim ücreti, eğitim ücreti, danışmanlık ücreti, yayınladığı dokümanlar ve rehberlerden alınan ücretlerden oluşur. Denetim ücreti, denetimin gerçekleşmesi gereken gün sayısı, görevlendirecek denetçi sayısı, kurumun büyüklüğü, hizmet çeşitliliği gibi kriterlere göre belli olur. Ayrıca denetim ekibinin yol ve konaklama masrafları da denetim ücretinden ayrı olarak fatura edilir. Üçüncü seçim kriteri de hizmet verdiğiniz toplumdur. Yerli hastalara mı hizmet veriyorsunuz? Yabancı hastalarınız var mı? Yabancı hastalarınız hangi ülkelerden? Sağlık turizmi kapsamında hizmet veriyor musunuz? Bu da akreditasyon kuruluşunun seçiminde etkilidir. Yurt dışı sağlık turizmi organizatörleri ya da yurt dışından gelen hastaların sigorta kuruluşları kendi ülkelerinin akreditasyon belgesini zorunlu tutabilir. Bu da akreditasyon kuruluşunun seçiminde etkilidir. Sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında 25 yıllık deneyimim var. Sen olsan hangi akreditasyon kuruluşunu seçerdin derseniz benim kişisel görüşüm şöyle. Türkiye'de ağırlıklı olarak yerli hastalara hizmet veren bir sağlık kurumusunuz. Öncelikle TÜSKA'nın sağlıkta kalite ve akreditasyon standartlarına göre akredite olmalısınız. Bunun nedenlerini şöyle sıralayabilirim. Birinci neden, TÜSKA standartlarının tamamı İSKUA tarafından akredite edilmiştir. Hastane standartları, diyaliz standartları, laboratuvar standartları, ağız diş sağlığı hizmetleri standartları, ayaktan sağlık hizmetleri standartlarının tümü İSKUA tarafından akredite edilmiştir. Uluslararası alanda da güvenilir ve geçerlidir. İkinci neden, TÜSKA denetçilerinin çok deneyimli ve eğitimli olmasıdır. TÜSKA'nın denetçi havuzunda farklı mesleklerden, farklı sağlık mesleklerinden denetçiler yer alır. Uzman hekimler, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler, biyomedikal mühendisleri gibi farklı mesleklerden insanlar yer alır. Denetçi adayları mesleklerinin yanı sıra sağlıkta kalite ve akreditasyon alanındaki deneyim ve eğitimlerine göre seçilirler. Zorlu bir teorik ve pratik eğitimden geçerler. Eğitim sonucunda teorik ve pratik sınavlardan geçerler. Başarılı olduklarında denetçi havuzuna alınırlar. Ayrıca TÜSKA'nın denetçi eğitimi de İSKUA tarafından akredite edilmiştir. Bu nedenle bu denetçiler size ve kurumunuza önemli katkılar sağlar ve değer katarlar. Üçüncü neden fayda maliyet analizine bağlıdır. TÜSKA'dan akredite olmak mali açıdan çok daha avantajlıdır. Yurt dışından gelen akreditasyon kuruluşları ile TÜSKA akreditasyon maliyeti arasında ciddi maliyet farkı bulunur. Dördüncü ve son nedenimiz ise ülkemizin akreditasyon kurumuna destek olmaktır. Her ülkenin kendi akreditasyon kurumunun güçlenmesini istemesi doğaldır. Bundan yaklaşık 10 yıl önce sadece uluslararası yabancı kuruluşlardan akreditasyon belgesi alınıyordu. Nitelikli ve yerli bir akreditasyon seçeneği de olması sevindirici. Deneyim, prestij ve güvenilirlik açısından da iyi seviyede. O zaman öncelikle yerli akreditasyon kuruluşu seçilmeli. Sonraki bölümlerde sağlıkta akreditasyonun sağlık çalışanları, hasta ve yakınları, yöneticiler, sağlık kurumları açısından faydalarını konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.